Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Almanya, büyük yaptırımlarla ve ağır tazminatlarla karşı karşıya kaldı. Tüm bunlar sonucunda da Alman ekonomisi büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Ülkede işsizlik ve yoksulluk arttı. Ayrıca Almanya'nın savaş sırasında işlediği suçlar nedeniyle ülke uluslararası birçok topluluk tarafından dışlandı. Alman halkının diğer ülkelere karşı nefret ve düşmanlık duyguları arttı. İşte tüm bunların sonucu olarak Adolf Hitler ortaya çıktı. Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası daha önce görülmemiş bir hızla her alanda toparlanmaya başladı. Tabii hikayenin sonunu biliyoruz. Hitler bir diktatöre dönüştü ve onun uçuk fikirlerinin peşinde Almanya tekrar uçuruma sürüklendi. Dünyada eşine az rastlanır, hatta tek örnek diyebileceğimiz Nazi Almanyası'nda yaşamak nasıl bir şeydi? Artıları ve eksileri nelerdi? Gelin Kablosuz Dergi'nin bu videosunu da yakından bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Nazi Almanyası'nda yaşamak 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılır. Biz ağırlıklı olarak savaş öncesi döneme odaklanacağız ama savaşta da neler yaşandığına bakacağız. Öncelikli olarak o dönemde Almanya'da nasıl bir yönetim anlayışı vardı buna bakmak lazım. Nazi Partisi, Nasyonal Sosyalizm adındaki ideolojiyi benimsemişti. Nasyonal Sosyalizm o dönem daha çok yeni bir ideolojiydi. 1900'lerin başında Fransız düşünür Maurice Barrès ortaya atmıştı ve temeli kolektif milliyetçiliğe dayanıyordu. Barres'e göre nasyonel sosyalizmde işçiler kendi uluslarından olan işverenler için çalışmalıydı, yabancı sermayeye ve komünistlere karşı mücadele etmeliydi. Hitler bu fikirden oldukça etkilendi. Çünkü Almanya'daki ekonomik ve sosyal sorunların temelinde Yahudi sermayesinin yattığını düşünüyordu. Alman işçilerin Yahudi ve yabancı işverenlere karşı mücadele etmesini istiyordu. Nazizm olarak da adlandırılan nasyonel sosyalizm, sosyalist ideolojinin belli prensipleriyle etnik milliyetçiliğin aynı potada eritilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu ideolojiye göre milletin ortak ruhu ve karizması bir diktatör, yani Adolf Hitler tarafından temsil edilir. Ayrıca bu ideolojide bireyin hayatındaki her şeyden devlet sorumludur. Devlet, bireyin hayatına ilişkin her şeye karışabilir. Ayrıca Nazizmin bir başka iddiası da Alman ırkını en üstün ırk olarak kabul etmesidir. Bu üstün ırkın korunması gerektiğini de savunur ve ırklar arası evlilik yapmak yasaktır. Nazi Partisi tüm halkı kontrol altına alabilmek ve yönetimin biçimini devletin tüm kademelerine kabul ettirmek için Gleichschaltung yani Nazileştirme sürecini başlattı. Bu sürecin amacı Nazi Almanyası'nda ekonomi ve ticari faaliyetlerden medyaya, kültüre ve eğitime kadar hayatın her alanında totaliter kontrol ve koordinasyon sisteminin oluşturulmasıydı. Nazi rejimi gençleri büyük ölçüde kendi ideolojisi doğrultusunda yetiştirmeyi hedefledi ve bu amaçla çeşitli programlar ve kurumlar kurdu. Örneğin gençleri Hitler Gençliği adlı bir örgüte yönlendirdiler. Bu şekilde rejime bağlı başka gençlik örgütleri de vardı ve bunlara katılmak zorunluydu. Bu örgütlerin amacı gençleri Nazi ideolojisine inandırmak ve onları rejimin yanında yer almaya ikna etmekti. Ayrıca rejim, gençlerin okul ve eğitim süreçlerini de kontrol altına aldı ve onları kendi çıkarları doğrultusunda eğitti. Adolf Hitler, Almanların saf ırk yani Aryan olduğuna inanıyordu. Bu inanç doğrultusunda okullarda küçük çocuklara Aryanlar ve Yahudiler arasında ırksal farklılıklar olduğu öğretiliyordu. Bu saf ırk vurgusu daha sonra Nazi gençlik örgütlerine de devam ediyordu. Lise eğitimini tamamlayan gençler, işçi servisi anlamına gelen Reichsarbeitsdienst adlı organizasyon tarafından devletin finanse ettiği projelerle çalışma hayatına atılıyordu. Ayrıca işçi servisi, genç erkekleri hayatlarının bir sonraki aşaması olacak olan askerlik için 6 haftalık temel askerlik tüfek eğitimi veriyordu ve bu 6 haftalık eğitim zorunluydu. Nazi Almanyası'nda boş zaman gibi insanların kendilerine ait olan dinlenme zamanları bile devletin müdahalesiyle son derece düzenli hale getirilmişti. Türkçe anlamı neşeden güç doğar olan KDF olarak kısaltılmış Kraft durch Freude adında bir organizasyonları vardı. KDF, insanlara nasyonel sosyalizmin avantajlarını tanıtmak için bir araç olarak kullanıldı. Çalışan nüfusun mutluluğunu arttırmayı ve bu şekilde sisteme ve rejime daha bağlı olmalarını hedefliyorlardı. Bu amaçla insanlar yurt dışına, dost ve müttefik ülkelere, kayak ve plaj tatillerine gönderildi. Bu organizasyon 1930'larda dünyanın en büyük turizm operatörü oldu. 1933 yılından itibaren konser, tiyatro, kütüphane, günlük geziler ve tatil olarak uygun eğlence aktiviteleri de sağlamaya başladı. Nazi Almanyası basını kontrol altına almaya ve sıkı bir şekilde denetlemeye çalıştı. Özellikle 1934'te çıkardıkları editörler yasasıyla basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırdılar ve halk için kimlerin haber yapabileceği devlet tarafından belirlendi.
Bu yasayla birlikte tahminen 1300 gazeteci işini kaybetti. Halkın, devletin denetlediği medya dışında bir yayına ulaşamaması için Hitler'in meşhur propaganda bakanı Joseph Goebbels ilginç bir tedbir aldı. Bu tedbir için Otto Griesing isimli bir elektronik mühendisi Volksempfähne adında bir radyo geliştirdi. Radyo o dönemler yeni ve oldukça popüler bir kitle iletişim aracıydı. İnsanlar ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde haberlere ulaşabiliyordu. Propaganda Bakanı Joseph Goebbels için bu mükemmel bir şeydi. Ama bu kitle iletişim aracının Naziler için en büyük handikapı çevre ülkelerdeki haberlerin de dinlenebilir olmasıydı. Volksempfähne son derece ucuz bir şekilde satıldı. Böylelikle herkesin radyoya sahip olması amaçlandı. Çevre ülkelerdeki yayınların dinlenmesini önlemek için de Volksempfähne'nin alıcısı yalnızca yerel Alman radyo istasyonlarını çekebilecek şekilde ayarlandı. Zaten sonrasında Naziler yabancı yayınları dinlemeyi ve okumayı tamamen yasakladı. Ülkede düzenli televizyon yayınları da 1935'te Berlin'de başladı. Televizyonlar daha henüz her eve girmemişti ama Berlin'de Fernsehstube adında Türkçe anlamı televizyon odası olan ortak izleme yerleri vardı. Joseph Goebbels, propaganda için televizyonun nimetlerinden de yararlanmak ve bunu sporla birleştirerek tüm dünyaya göstermek istiyordu. Nazi Almanyası'nın kudretini ve gücünü tüm dünyaya kanıtlamak için 1936 Olimpiyat Oyunları organizasyonuna Berlin'de ev sahipliği yaptılar. Tarihin gelmiş geçmiş en politize olimpiyat oyunlarından biri olan 1936, aynı zamanda televizyonda yayınlanan ilk olimpiyat oldu. Nazi Almanyası'nda en zor şeylerden biri işçi olmaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerini atlatmak için yüksek iş gücüne çok ihtiyaçları vardı. Rejim, işçilerin çalışma koşullarını kontrol altına aldı ve onları aşırı derecede yüksek çalışma saatlerine ve düşük ücretlere zorladı. İşçilerin grev hakları elinden alındı. Sendikalar da lağvedildi. Tüm işçiler rejime bağlı Deutsche Arbeitsfront, Türkçe anlamı Alman İşçi Cephesi adlı örgüte yönlendirildi. Bu örgütün ilk amacı işçileri Nazi ideolojisine ve Nazi rejiminin yanında yer almaya ikna etmekti. Ayrıca işçilerin kendi isteklerine göre iş değiştirmesi de kısıtlandı. Özellikle de vasıflı işçiler iş değiştirmek istiyorlarsa mevcut işverenlerinden izin almak zorundaydı. İzin alamayanlar işlerinden ayrılıp başka bir iş yerine geçemiyordu. Ayrıca mavi yakalı işçiler de becerilerini ve geçmiş iş tecrübelerini anlatan bir çalışma defteri tutmak zorundaydı. Sonraki iş başvurularında bu defterleri sunuyorlardı. Herhangi bir şekilde istihdam edilmemiş ya da mevcut işini bırakıp da çalışmayan kişiler tembel olarak damgalanıyordu. Tembel damgası yemiş kişiler de adi suçlular, eşcinseller, serseriler ve alkoliklerle aynı muameleyi görüyordu. İşçilere tanınan olumlu haklardan biri ise maaşlarından yapılacak kesintiyi, yani taksitlerini peşinen ödemeyi kabul etmeleri halinde bizde Vosvos olarak bilinen modelin öncüsü KDF Wagen model otomobile sahip olma hakkıydı. Fakat işçilerin çok azı bu araçlara sahip olabildi. Belki araba alabilmek zordu ama rejim işçilerin sırtının üzerinde yükselerek temel tüketim mallarının istikrarlı bir şekilde üretilmesini sağladı. Çoğu Alman gıda ürünlerine ve diğer temel tüketim ürünlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeye başladı. Kurallara uyanlar komünist, aktivist, eşcinsel, eşitlik ve özgürlük savunucusu, rejimi eleştiren entelektüel ve Yahudi olmadığı sürece bir sorunla karşılaşmıyordu. Gelecekte insanlığa büyük bir utanç olarak geçecek toplama kampları ise 1933'te ortaya çıktı. Aslında toplama kamplarını kurarken ilk amaçladıkları şey Alman ceza sisteminin bir parçası olarak rejimi eleştirenleri veya rejim düşmanlarını hapsederek yeniden eğitmekti. Her şeye muktedir olmak isteyen Nazi rejimi sanatı ve bilimi de kontrol altına almaya çalıştı. Eserlerinin yayınlanmasını isteyen yazarlar, yönetmenler, müzisyenler ve tüm sanatçılar rejim tarafından kurulan loncalara üye olmak ve rejime bağlılık yemin etmek zorundaydı. Bu loncalar ve yayınlar Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tarafından çok sıkı denetleniyordu. Hayatın her alanına denetim kuran Nazi rejimi tabii ki kadınları da es geçmeyecekti. Rejim başlangıçta kadınların yalnızca eş ve anne olmasını istedi. Kadınlar evlenecek, pek çok çocuk doğurup bakacak ve bu şekilde Nazi rejiminin devam etmesini sağlayacaktı. Anneliği çekici kılmak için büyük bir propaganda çalışması yürüttüler ve halka yeni çocuklar vermenin kadınlar için en değerli özellik olduğunu vurguladılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında iş gücü açığı oluşana kadar kadınların iş hayatına katılmasını önlemeye çalıştılar. Kadınlara yönelik eğitim ve iş imkanlarını sınırladılar. Kadınların özgürce seçim yapma hakkını da kısıtladılar. Tabii ki Nazi Almanyası'nda olabilecek en kötü şey Yahudi olmaktı. 1 Nisan 1933 Cumartesi günü Almanya'da Yahudilere karşı yürütülen ve ilk organize eylem olan Yahudi boykotundan sonra tüm Yahudiler için bu ülke var olmak, yaşayabilmek için her geçen gün daha da zorlaştı. İşçi olarak istihdam edilmeleri, mesleki ve sosyal hayatları çok büyük oranda kısıtlandı.
Birçok Yahudi daha sonra başlarına bir felaket geleceğini fark etmeye başladı ve Almanya'yı terk etmek istedi. Naziler Yahudilerin gitmesini engellemek için ulaşım araçlarına Yahudilere özel çok yüksek oranda vergi uygulamaya başladı. Ayrıca tüm ticari faaliyetleri ve varlıkları için Yahudilere uygulanan vergi oranı 1938'de %90'a yükseltildi. Daha öncesinde bu oran %20 idi. 1938'de 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece, Yahudilere karşı yapılan organize saldırılara Kristal Gece denir. Kristal Gece'den sonra Nazi rejimi altında Yahudiler için artık her şey kapkara oldu. Hitler 1939'da Polonya'ya saldırıp 2. Dünya Savaşı'nı başlattığında Almanya'daki yaşam için önemli bir olumsuz gelişme olmadı. 1940'da Danimarka, Norveç, Fransa ve diğer ülkeleri işgal ettiklerinde de büyük bir sıkıntı yoktu. Hitler 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye kalktığındaysa Almanya'daki günlük yaşam için işler bir daha geri dönülemeyecek bir yola girdi. Herkesin cephede mutlaka yakın bir akrabası veya tanıdığı vardı ve her an onların ölüm haberini alma korkusuyla karşı karşıyaydılar. Savaşta işler tersine dönüp Almanya'ya karşı hava saldırıları başladığındaysa Alman halkı artık çok zor günlerle karşı karşıyaydı. Evleri bombalanan aileler tanımadıkları kişilerle başka bir yerde bir arada yaşamaya başladı. Şehirlerin ulaşım ve altyapı ağları kullanılamaz hale geldi, bu da hayatı daha da zorlaştırdı. Özellikle Alman sanayisinin merkezi konumundaki Rhineland ve Ruhr bölgelerine yapılan saldırılar temel tüketim ürünlerinin üretimi ve dağıtımını krize soktu. İnsanlar ürünlere karne ile ulaşmaya başladı. Bazı ürünlere hakları olmalarına rağmen ulaşabileceklerinin garantisi yoktu. Nazi rejimine katkı verme derecesine göre insanlara miktar olarak daha çok ve daha az temel tüketim ürünleri hakkı tanınıyordu. Endüstri ve ağır sanayideki işçilere daha çok miktarda hak tanınırken, beyaz yakalı ve ofis çalışanlarına ise daha az miktarda hak tanınıyordu. Gıda ürünlerine ulaşamadığı ve yetersiz beslendiği için birçok Alman, bulabildiği herhangi bir toprak parçasında tavşan beslemeye ve kendi sebzelerini yetiştirmeye başladı. Bilindiği gibi tavşan çok hızlı yürüyen bir canlıdır. Hem bu sebepten hem de küçük olduğundan yetiştirip kesmek, savaş zamanında protein ihtiyacı için en pratik çözümdü. Hava saldırıları nedeniyle şehirlerin altyapılarının büyük zarar görmesi ve olası yeni hava saldırıları karşısında tedbir olması amacıyla karartma geceleri uygulanmaya başladı. Bu da yayalar ve araçlar için trafiği tehlikeli hale getirdi. Trafik kazaları ve buna bağlı olarak yaralanmalar ve ölümler arttı. Karartma gecelerinin bir diğer sonucu da gasp, hırsızlık ve hatta cinayet olmak üzere birçok suçta artış yaşanmasıydı. Nazi rejimi savaş zamanında Alman halkının zorluklara katlanmasını ve fedakarlık yapmasını bekliyordu. Halkın rejime bağlı yardım ve hayır kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları, para, giysi ve mal bağışı yapmaları için baskı yapılıyordu. İşler kötüye gittikçe topyekün savaş ilanı yapıldı. Bu topyekün savaş ilanına göre insanların savaş hakkında rejimi eleştirmesi ve hatta şaka bile yapması yasaklandı. Bu yasakları çiğnediği yönünde şikayet edilen insanları mutlaka gizli polis teşkilatı olan Gestapo ziyaret ediyordu. Savaş zamanı nüfusun %60'ının bu şekilde Gestapo tarafından sorgulandığı yönünde tahminler var. Düşman ülkelerin radyolarını dinlemekse çok daha büyük suçtu. Bunu yaptığı keşfedilen kişiler hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyordu. Eğer aynı suçu tekrarlarsa idam cezası alıyordu. Artık çoğu Alman günlerinin ve gecelerinin büyük bir bölümünü sıkışık, rahatsız, rutubet kokan sığınaklarda geçirmeye başlamıştı. Daha güvenli olduğu düşünülen Berlin, Leipzig ve Dresden gibi şehirlere büyük bir göç akını oldu. Savaş zamanı zaten kısıtlı kaynakları olan bu şehirlerde yaşamak daha da zor hale geldi. Savaşın son dönemlerinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivil nüfus, doğu şehirleri ve kasabalarında tank ve savunma siperleri kazmak için görevlendirildi. Çocuk yaştaki genç erkekler ve engeli ve hastalığı bulunmayan yaşlı erkeklerden yaşadıkları yerleri korumaları için milis gücü oluşturuldu. Bu kişilerin düşman işgaline karşı ölümüne savaşmaları isteniyordu. Çoğu Alman için bu artık hayatlarının en karanlık ve en çaresiz dönemiydi. Birçoğu yaşananların büyük bir kabus olduğunu düşünmeye başladı. Almanya'yı işgal eden Sovyet birlikleri 30 Nisan 1945'te İmparatorluk Şansölyeliğine doğru ilerlerken Nazi rejiminin başı, hatta bizzat kendisi olan Hitler intihar etti ve bu dönem resmi olarak sona ermiş oldu.